Hong Kong'a hoş geldiniz. Her şeyi taneyle yiyorlar. 5 tane portakal 30 dolar. Bakın inanmayacaksınız. Mezarlık için yer yok. Ya bakar mısınız? Koca binanın etrafını bambuyla iskeleler kurarak yapıyorlar. Sıradan bir yerde, sıradan bir ev yaklaşık olarak 1,2 milyon Amerikan dolarından başlıyor. Kilometre kareye Türkiye'deki düşen insan sayısı 100. Peki Hong Kong'da kaç? İngilizler 1839'dan itibaren diyor ki artık buralar benim. Sizlere iyi seyirler, bize de harika bir Hong Kong gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun en şaşalı duraklarından bir tanesi olan Hong Kong'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey harika geçiyordur. Biz 100 gündür yollardayız ve dünya turunun artık son durağı olan Hong Kong'tan sizlere merhaba diyorum. Hatırlarsanız yolculuğumuza Pakistan'dan başlamıştık ki sanki böyle ömür geçmiş gibi hissediyorum. O kadar uzun bir süre aldı resmen. Akabinde Malezya, Tayland, Singapur, Brunei, Vietnam, Filipinler ve en son Hong Kong'da yolculuğumuzu sonlandıracağız. Önceki bölümlerde sizlere buraya nasıl geldiğimi anlatmış, bildiğim her şeyi aktarmıştım. 90 gün bizden vize istemeyen bu dünyadaki en zengin finans ülkelerinden bir tanesine sizlere nasıl girmeniz gerektiğini tek tek göstermiştim. Türkiye'den 8.000 kilometre uzaktayız şu anda ve direkt uçsak buraya 11 saat sürüyor. Tamam iyi güzel Hong Kong'a geldik. 90 günde vizemiz yok. Ama bir insan Hong Kong'a neden gelir? Ya da tam tersini düşünelim. Hong Kong ne yaptı da bugünlere geldi? Bu kadar çok arkamdaki finans merkezleri, gökdelenler kuruldu. İşte bugünkü bölümde sizlere söz verdiğim gibi bunu anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Tıpkı Kore'de, tıpkı Japonya'da, tıpkı Singapur'da yaptığım gibi neyi başardılar, neyi başaramadılar, Batı ne yaptı, Çin ne yaptı, Doğu ne yaptı hepsini sürçülisan etmeden aktarmaya çalışacağım. Ama hep size ne diyorum? Dünya turlarımda verdiğimiz emeklerde bizi desteklemek isterseniz bir beğeni, bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ekranlarınızın başında rahatça izleyin. Oturun siz, keyfinizi sürün. Çaylar, çekirdek hazırsa da özellikle telefondan, tabletten yapın hızlı hızlı. Televizyonda video akmaya devam etsin. Ben de elimden geldikçe hem bu inanılmaz bir finans merkezini sizlere anlatacağım hem de birlikte Hong Kong'u gezeceğiz. Birazcık da yağmurlu olsa da. O yüzden hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar sizlere iyi seyirler, bize de harika bir Hong Kong gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Düşünün, Yalova'dan bile küçük bir yerdeyiz şu anda. Ama bu küçücük yerde 7 milyon insan yaşıyor ve yıllık 350-400 milyar dolarlık bir ekonominin merkezi burası. Dış işlerinde bağımlı. Kime? Çin'e. İç işlerinde bağımsız bir ülke. Yani içeride istediğini yapabilir. Dışarıda milli güvenliğe dair Çin'e ait olan bir yerden bahsediyoruz. 100 yıl kadar İngilizlerin sömürdüğü ve yönettiği yerlerden bir tanesi. Öyle ki günümüzde kullanmış oldukları yargı ve hukuk sistemi bile İngilizlerden kalma. Common law olarak geçiyor. Bu güneş batmayan imparatorluğun dünyanın dört bir yanında kullandığı ortak hukuk sistemi bu. Buranın en ilginç yanlarından bir tanesi aslında yanında bir dünya şehir olmasına rağmen neden bu kadar burası önemli oldu? Yani niye sadece Hong Kong bu kadar zengin oldu? İşte bugün birlikte bunu keşfederek anlatacağız. Şu anda şehrin en ünlü nehirlerinden bir tanesindeyiz ki buranın bu kadar ünlü olmasının sebeplerinden bir tanesi de limanının derin olması. O yüzden buradan ticaret yapmak gemilerle çok kolay olduğu için vakti zamanında tercih edilmiş. Hong Kong isminin ne olduğunu biliyor musunuz peki? Kulağa böyle sanki bir Asya'da işte filmin içinde ya da cazibeli bir şey tınısı var değil mi? Onu hissediyorsunuz. Ama aslında güzel kokulu liman anlamına geliyormuş. Çünkü zamanında İngilizler buradan özellikle baharat ve çay ithal etmişler. Ve bu limanı kullanıp geliştirmişler. İşte o zamandan itibaren de ismi güzel kokulu, hoş liman anlamına gelen Hong Kong olmuş. Biz de şu anda ülkenin en büyük zenginliğini pazarladığı liman bölgesindeyiz. Aslında ana kara Hong Kong olarak bilinen karşıdaki ada bölgesi. Biz onun karşısındaki Kowloon dedikleri bir başka adadayız. Ve ilginç olan şey şu,
Hong Kong'u bir ana kara olarak düşünüyor insanlar ama aslında burada 200'den fazla ada var. Burası adalar üstünde kurulmuş bir ülke. Ama dediğim gibi 197 resmi ülkeden bir tanesi değil. Çünkü Birleşmiş Milletler tarafından tanınması için özerk olmaması gerekiyor. O yüzden Çin diyor ki sen 50 yıl daha benim yönetimimdesin. 2047'ye kadar İngilizlerle yaptıkları anlaşmaya göre toprak bütünlüğü Çin yönetiminde olacak ama iç işlerinde özgür olacaklar. Peki bunu İngilizler neden yaptı ve neden Hong Kong bu kadar zengin oldu? Ve günün sonunda neden Çin'e teslim ettiler? Hadi gelin anlatayım. Dünyanın en zengin finans merkezlerinden bir tanesini yapmak için İngilizler 100 sene uğraşmışlar. Bundan önce bunu Singapur'da denemişler. Demişler ki biz buradan doğuyla batının arasında bir hat çekelim. Doğunun zenginliğini batıya ulaştıralım. Batıdaki teknolojiyi de buraya satalım. Bir nevi takas olsun demişler. Hatta Afyon Savaşları diye bir savaş vardır. Çin'le İngilizlerin yaptığı. Ona da değineceğim ilerleyen süreçlerde. Bir nevi takas sistemi kurmuşlar. Öyle ki burayı kurduktan sonra ne yapmışlar? Finans, bankacılık, deniz ticareti gibi sistemler merkez olarak Hong Kong'da kurulmuş. Peki Hong Kong'a geldiniz. Çin parası mı kullanıyorsun? Hayır. İngiliz pound'u mu kullanıyorsun? Hayır. Yine Hong Kong doları kullanıyorsun. Amerika dolarına endeksli bir şekilde yükselip artan bir para sistemi kuruyorlar ve 5 sene önce Amerikan doları neyse Hong Kong dolarına karşı hala aynı. Kurda hiçbir değişme neredeyse yok denecek kadar az. Peki geldiniz, para birimi nasıl? Onu da göstereyim gelmişken. Bakın böyle kuşa kağıtlı, ıslanmayan, aynı Singapur'daki paradan yapmışlar. Bunlar çok iyi oluyor. Buruşmuyordu çünkü hiçbir şekilde. Bu 10 dolardı. Bir Amerikan doları 7'ye falan geliyor yaklaşık olarak. Bu paraların da 6-7 ile çarparsanız TL karşılığı ediyor. Şu en büyük paralarıydı şu ana kadar gördüğüm. 500 Singapur doları. Böyle arkada da Çinlilerin yeni yılı var. Bakın Lunar New Year yazıyor. Ve önde de kaplan var. Neden kaplan var? Onu da anlatacağım. Çünkü burası ilk Asya'daki o 5 kaplan ülkeden bir tanesi olacak. O yüzden para konusu da çözmüşler. Çok rahat bir şekilde ülkenin her yerinde para sistemlerini oturttukları için hiçbir şekilde bir şey alırken, satarken, verirken zorlanmıyorsunuz. Kredi kartları çatır çatır da geçiyor. İyi güzel, onu da anladık. Şu an Hong Kong'un merkezindeyiz. Geldik. Neyi bilmemiz lazım başka? Burçin, buna neden değindim biliyor musunuz? Mesela Çin Mandarin lehçesini kullanırken Hong Kong Kanton lehçesini kullanıyor. Yani bu kadar aslında Çin'in yönetiminde olan ki bu insanlar zaten Çin'den zamanında buralara kaçan insanların torunları teknik olarak. Para olarak da değinmemin sebebi kendilerine ait paraları da var. Kendilerine ait meclisleri var, kendilerine ait hukukları var ve trafik sistemi bile İngilizlerden buraya geçme. Yine solda ama Çin'de mesela sağda. Mesela Çin'de WeChat'tir vesaire ödeme yapabilirken burada daha çok Mastercard, Visa'yı kullanıyorsunuz. O konuda bile apayrı çünkü. Ve bu ülkenin zenginliğinin temelini oluşturan şey daha önceki bölümde de anlattığım üzere ticaret. Dünyanın en önemli limanlarından bir tanesini buraya yapmalarının sebebi limanının derin olmasıymış, Hong Kong limanının. Bu yüzden çok rahat bir şekilde gemiler yanaşabilmiş ve hiçbir şekilde tarım, hayvancılık vesaire ya da madeni olmayan bu ülkenin tamamen ticaret kaynağı denizcilikmiş. Bunu da nasıl yapıyorlar? Mal geliyor Arap Faik'ten, mallar gemilerle yanaşıyor ve tamamen gemiden daha aktarılmadan ticareti yapılıyor. Bu küçücük bir hareketle para kazanıyorlar. Çünkü burada vergi yok. Vergi de şöyle yok. KDV yani katma değer vergisi yok. Kurumlar vergisi en fazla %16 ki o da yeni arttırılmış. %2'den başlıyor. Bu yüzden de işte birçok artık genel merkezlerini görüyorsunuz. Koca Körfez'in etrafındaki şirketler vergi inisiyatifinden dolayı da burayı tercih etmişler. Peki günümüzde yaklaşık kişi başı gelirin 50.000 dolardan fazla olduğu Hong Kong merkezi nasıl? Bir de gelin size onu göstereyim. Şimdi bir sanat galerisinin, müzenin etrafında yürüyoruz. Sıradan bir tane size bu abimiz çıkıyormuş. Tarihleri buymuş. Bakın her şey hem Çince hem İngilizce. Bu ülkedeki resmi iki dil zaten bu. Doğunun da batının da birazcık kanuni anlamda da karışımını alıyor. Ve her yerde şu 2 katlı otobüslerle isterseniz şehri gezebiliyorsunuz. Böyle özellikle panoramik manzaralar olan yerleri gösteriyorlar. Normalde ben size bugün aynı zamanda The Peak dedikleri tepeden Hong Kong manzarası gösterecektim. Ama ne yazık ki önümüzdeki 2 günde dahil olmak üzere hava yağmurlu ve bulutlu. Tepe görünmüyor orada. O yüzden çıksak da hiçbir şey gösteremem.
O yüzden merkezi göstermem daha iyi. Böyle bir müzenin etrafından yürüyoruz. Şimdi hem doğuyu hem batıyı göreceğiz. Tertemiz, pırıl pırıl bir ülke burası da. Aynı Singapur gibi, aynı Malezya, Kuala Lumpur gibi, aynı Tayvan gibi. O yüzden ilk dikkatinizi bu çekiyor. Bakın çok da güzel bir kaldırımdaki ağaca bile sahip çıkmaya çalışmışlar. Gayet sıradan bir sokakta yürüyorum. Hep size söylediğim şey neydi yıllardır? Batı ileride fakirleşecek, doğuda belli bir zümrede parayla kaymağını yiyecek diyorum. Ya herhangi bir caddede Chanel'ler, Dior'lar, Bulgari'ler, Louis Vuitton'lar ne ararsanız var. Hani Paris'e gidenler bilir. Şanzelize'de gidin mesela oradaki lüks mağazalara hep böyle kapının önünde Asyalı görürsünüz. Sebebi bu işte. Çünkü buradaki küçücük bir zümre bu bütün markaları besliyor. Hong Kong'da onlardan birisi. Burada da böyle bir ikonik telefon kulübesi koymuşlar. Gençler gelmiş burada fotoğraf çektiriyorlar. Acaba neden hiç fikrim yok. Şuraya bakar mısın? Dünyanın kaç yerinde Chanel'de bu kadar insan göreceksin ya? Sırada bekliyorlar Allah'ım. Gören de bedavaya dağıtılıyor sancak. Burcu kaç para burada bir çanta falan? 3-4 bin dolar. Ne diyeyim ben? Ve aynı ülkede bir sonraki bölümde anlatacağım. Canavar evler var. Ya da işte köpek kulübeleri gibi evler var. Mezar odalarda yaşıyorlar. Ya bu ülkede bakın inanmayacaksınız. Mezarlık için yer yok. Bir mezara sizi koyuyorlar. 6 sene kemikleriniz çürüyene kadar orada bekletiyorlar. Sonra kemiklerinizi çıkartıp yakıyorlar. Yenisini koyuyorlar. Çünkü çok pahalı. Ama aynı yerde de bak Louis Vuitton'lar var. Ki bunun gibi 1000 tane vardır herhalde Hong Kong'da. Çok ilginç. Bak sırada bekliyor insanlar ya. Ve şöyle bir şey var. Mesela ben bunu size Kore'de de anlatmıştım. 115 ülkeye gittim. O videolarımdan hangini istiyorsanız izleyin. Sizlere rehber olur. Bunu niye anlatıyorum? Asya'da şöyle bir kültür var. Mesela Kore'deki kültür şuydu. Çocuklar üniversiteden mezun olunca anası babası ona estetik hediye ediyor. Yani bunu yaptırmamak çok ayıp. Ama Asya'nın genelinde de şu işte Fendi'sinden, Gucci'sinden, Louis Vuitton'undan bir çanta, bir kıyafetinin olmaması ayıp. O yüzden paraları olmasa bile bir şekilde hepsinin bu marka takıntısı var. Yorumu siz yapın. Şimdi buraya kadar geldik. Burçin bana bir hediye almak istedi. Ben de ona. Şimdi döndüğümde Burçin'in ailesiyle tanışacağım ya. Ben şöyle bir kıyafet düşündüm. Dayak yeme garantili. Gel bak. Şöyle bir... Ya ben bunu giysem beni Fethi de kovarlar ya. Yani bunun neyi moda arkadaş? Sen bakmayı bilemiyorsun. Orada işte sanatçı şu... Ya hadi oradan ya. Vallahi var başka bir şey. Ya şu ne şu? Burçin bunu giyse bir kere ben mesela sana sarılmak istem sarılamayacağım ya. Üstüme batacak. Kız tarafının erkek tarafını korumak için kullandığı koruma sistemi. Alın size moda. Sorsam kaç bin dolar kim bilir? Eleştirmiyorum, yargılamıyorum. Bizlik değil yani. Ben bu şekilde daha mutluyum. Hiç de bize yakışacak şeyler değil. Şöyle bir rastgele alışveriş merkezine girdik. Tanıdığımız hiçbir marka yok. O yüzden buradan çıkalım. Holiday Project. Tatil projesi. Muhtemelen zengin ablanın bir tanesi tatildeyken sıkıldı. Kafasına göre böyle bir şeyler yaptırdı. Holiday Project. Paranın bolluğundan. Kilometre kareye Türkiye'deki düşen insan sayısı 100. Peki Hong Kong'da kaç? 7000. Dünyada nüfus yoğunluğu en fazla olan 10 yerden bir tanesi. En yoğun da bunun hemen karşısındaki Macao bölgesi. Orası da buranın Las Vegas olarak biliniyor. İsterseniz Hong Kong'a gelmişken oraya da geçebilirsiniz ama Çin'e geçemiyoruz. Çünkü Çin bizden vize istiyor. Almak da bayağı meşakkatli. Şimdi aramız biraz iyileşiyor Çin'le. Belki yakında daha kolay olur. Ben önceden gitmiştim de Çin'e ve çok da anlatmıştım. Şimdi bu ülkede vergi yok dedik. Biz az önce şurada biraz fiyatlara baktık. Burçin'de çok pahalıydı. Yani Samsonite, Levi's gibi markalara baktık. Onlar bile görece batıdaki fiyatlardan çok yüksekti. Ama hepimizin tanıdığı bir elektronik markasına bakalım mesela Apple. Yine şaşırmıyoruz. Şehrin tam merkezinde devasa bir Apple mağazası görüyorsunuz. Bir de buraya gidip bakalım gerçekten de elektronik cenneti bir ülke miymiş? Standart
iPhone'a bakacağım. Bakalım ne kadar fark ediyor. Direkt yazıyor mu? 17 Pro. Her şey Üzerine yazıyor. 9397 ama Çince bu full ya. Olmadı dur. İngiliz yapalım. See pricing, select model, iPhone 17 Pro, 1 TB diyelim. 12.799 dolar. Bakalım TL'sine. Hong Kong doları kaç TL? Hazır mısınız? Dıp dıp. 72.000 TL. Tamam, Türkiye'ye göre hala ucuz ama bu Dubai'de mesela 60 falandı. Bildiğim kadarıyla zaten iPhone örneğin Amerika'dan sonra en ucuz Dubai'de oluyor. O yüzden bu konuda da pek bizi ikna edemedi. Dünyada en çok gökdelen olan ülke. 1300'den fazla gökdelen var değil mi burada? New York'un 2 katı kadar. Peki inşaatlarda ne kullanıyorlar dersiniz? Bakın iskele sisteminde hala günümüzde bambu kullanıyorlar. Ve bambuları bu şekilde böyle bantlamışlar. Kaldırımın üstünde giderken karşınıza çıkabiliyor. Hatta geçenlerde burada bir dünya çok büyük bir gökdelenler zinciri yandı. Ve yangınlar da bunlardan çıkmıştı. Ama buna rağmen Hong Kong'da hala bu şekilde iskeleleri kurup inşaatları yapmaya devam ediyorlarmış. Canlı canlı görmüşken göstermek istedim. Şimdi kentin merkezinde çok güzel bir park var. Oraya gidip harika manzaralar göreceğiz. Hem de anlatmaya devam edeceğiz. Bakın 24 ayar altınmış bunlar. Hani gözümüz kanadı, oyuncak sandık. Gerçekten bir altını son zamanlarda bu kadar güzel herhalde Mısır'daki Tutankamun heykelinin maskesindeki şeyini de görmüştüm. Yani fiyatlara bak, şöyle zümrütler falan var. 36.000 dolar. Tek taş var 168.000 dolar. Yanındaki 268.000 dolar. Yani 1,5 milyon TL civarında. Şurada 938.000 dolar. 7 trilyon, 7 milyon TL. Üstteki 1.230.000 dolar. Yani 10 milyon TL. Gerçekten bu dükkanda iyi para. Bunu alan birileri var işte. Düşünün Hong Kong'da. Şu ana kadar 100 gündür Asya'dayız. En çok sevdiğim şeyi söyleyeyim mi? Bir kişi neden video çekiyorsun? Video çekme, yasak, aman yüzüm demedi. Batı'da daha çok zorlanmıştım video çekerken. Çünkü Asyalılar şeye çok alışık. Ellerinde tripodlar yaşadıkları için. Çekmeye, çekilmeye çok alışıklar değil mi? Evet. Çok seviyorlar hatta bence. Aa bak. Tam senin seveceğin şeyler Burçin. Pekin ördeği. Çinlilerin yemeklerinden bir tanesi. Ama asla senin benim seveceğim tatlı değil. Bak bunu normal haşlasa, etrafına şu tatlı sosları yapmasa yersin. Ama tatlı, tuzlu, ekşi hepsi karışınca hiç lezzetli olmuyor. O yüzden bizim damak tadımıza uygun değil ama onlar çok seviyor. Bakın bu sesler aslında görme engellileri için bu şekilde yaya geçitlerinde çok görürsünüz. Japonya'da falan da kuş sesi kullanıyorlardı. Hong Kong'da da bu sesi kullanıyorlar. Şu an tam kentin merkezindeydik. Bu kadar gökdelenlerin kapladığı bir alandan bir anda yemyeşil bir parka götüreceğim sizi. Hemen şurada, yürüme mesafesinde. Sadece 3 dakika yürüyerek şu an kentin merkezinde Kowloon Park adında bir parka geldik. Böyle yemyeşil parkları korumayı başarmışlar ve ilginç olan şey şu. Yani bu ağaçlar yeşil değil. Arkada yeşilleri vardı. Biz birazcık köşede bir yerden çekiyoruz. O yüzden sürçülisan etmeyelim. %47'si Hong Kong'un yeşil alan ve irili ufaklı 1600'den fazla park varmış. Ve böyle kentin ortasında nefes alabileceğiniz harika yerler var. Peki diyelim ki Hong Kong'da yaşamak istiyorsunuz. Bir ev almak istiyorsunuz. Ev ne kadar? Hadi yazın bakalım yorumlara. Tahminlerinizi merak ediyorum. 3, 2, 1. Ortalama 2 milyon Amerikan dolarıymış. Yani 80 milyon TL. Şurada herhangi bir 1+1, 2+1 daire ya da herhangi bir yerde, illa merkezi olmasına gerek yok. Burası daha pahalıdır. Taksi fiyatları da 1 milyon Amerikan dolarıymış. Daha 7-8 sene öncesine göre, pandemiden sonra bu 1 milyon, 2 milyon Hong Kong dolarına düşmüş. O yüzden burada yaşamak çok zor ama paranız varsa, eviniz de varsa hemen böyle 3-5 dakikada ulaşabileceğiniz harika parklar da var. Peki, şimdiki kısma asıl geçebiliriz. Kolonyal dönemde, özellikle 1600'lü yıllarda İngilizler buraya gelip ne yaptılar?
Ve Çin neden İngilizlerle anlaşma yapmadı ve Hong Kong aslında resmi olarak ilk başta İngilizlerin yönettiği bölgeyken sonradan anlaşma yapıp Çin'in eline geçti. Hadi bir de tarih kısmına değinelim. İngilizler 1600'lü yıllarda buraya geldikleri zaman ilk yaptıkları şey buranın yeraltı kaynaklarını ve baharatlarını almak oluyor. Ve Çin diyor ki ben seninle ticaret yapmak istemiyorum. Hatta dünyaca ünlü Afyon Savaşları bile çıkıyor. Afyon Savaşları da Google'dan ya da işte YouTube'dan araştırırsanız görürsünüz. İngilizlerin çıkardığı bir savaş. Çünkü diyor ki İngilizler madem diyor Çin sen bana ayak uydurmuyorsun. Ben de senin tütünle, afyonla bağışıklık kazandırdım, alıştırdım insanlarına afyon vermeyi keserim diyor. Ama Çin diyor ki hayır diyor ben afyonu istemiyorum. Peki diyor sen misin bu afyonu istemeyen? Yasa dışı yollarla İngilizler Hindistan'dan buraya afyon getirmeye başlıyorlar. Sonra bir bakıyor ki Çinliler ya diyor biz diyor afyon kullanmıyoruz. Bu insanlar diyor nereden buluyor afyonu da pofur pofur tüketiyorlar diyorlar. Sonra diyorlar ki bütün afyonları denize dökeceğiz. İşte 1839'da İngilizler de sen misin benim afyonumu uyuşturdum Çinlilerin en iyi bağımlı olduğu şeyi denize döken diyor ve savaş ilan ediyorlar. İşte buna da Afyon Savaşları deniyor ve İngilizler 1839'dan itibaren diyor ki artık buralar benim. 99 yıl boyunca bir Batı ülkesi tarafından kiralanıyor, yönetiliyor burası. Ve 1842'den ta 1997'lere kadar buraları İngilizler yönetiyorlar. Ticaret hukukunu kuruyorlar. Denizcilik sistemlerinin bütün yapısını kuruyorlar. Sigorta, finansman, bankacılık gibi şirketlerin hepsini ve sistemleri Hong Kong'da kurmaya başlıyor İngilizler. Hani dedim ya güneş batmayan ülke olarak bilinen hatta onların da kanunları olan common law hukuk sistemini de buraya entegre ediyorlar. Valiyi de atıyorlar. Yani artık tamamen burası İngilizlerin yönetiminde oluyor. Çünkü dikkat ederseniz dünyanın dört bir yanında ben size hep ne diyorum? Önce güven ve istikrar olmalı ki sonra yatırımcılar gelmeye başlasın. İşte İngilizler bu sistemleri, hukuk sistemini, bankacılık sistemini kurduktan sonra buraya yatırımcılar da gelmeye başlıyor ve dünyanın en büyük Asya ticaret limanlarından bir tanesi olmaya başlıyor Hong Kong. Hong Kong bunu başarmaya başlarken zamanında Çin'den kaçan insanların Çin'in bir resmi toprağı olmasa da bir özerk bölgesi olan bu coğrafyayı Çin bırakmak ister mi? Tabii ki bırakmak istemiyor. Burayı Çin çok almak istiyor ama diyor ki İngilizler hayır diyor ben buraya dünya kadar yatırım yaptım bak diyor gökdelenlere. Hatta diyor buraya aynı zamanda turizm merkezi yapacağım diyor 70'lerde 80'lerde ve İngiltere'de dahil birçok ülkede Asya'nın keşfedilmek için en güzel, en güvenli yerlerinden bir tanesi diye Hong Kong'u turizm noktası olarak bile pazarlıyorlar. Aynı Singapur'daki gibi dünyanın en büyük serbest limanlarını kuruyorlar. Hatta duty free port yani vergisi düşük iş yapması kolay limanlar oluyor bunlar. Sistemde şu şekilde işliyor. Depoluyor, satıyor, yeniden hızlı gönderiyor ve en başa tekrardan dönüyorlar. Çünkü amaç çok hızlı zaman kazanarak buradaki gemileri hızlı bir ticaretle para kazandırıp bu kenti bu şekilde bir ticaret ülkesine dönüştürmeye çalışıyor İngilizler. Hatta KDV yok, temettü yok, kurumlar vergisi çok düşük. İşte bu yüzden dünyanın en büyük 10 ihracat ülkesinden, toprağından bir tanesi oluyor Hong Kong. Ya dedim ya dünyanın nerelerinden gökdelenleri var adamların. Bu yatırımcılar buraya niye geliyor? Sırf bu yüzden. Lüksemburg'a bakın mesela. Orası da öyledir. Sırf temettü ya da işte vergisel avantajlarından dolayı birçok şirket gider oraya ofis kurar. Burası da işte Asya'daki cenneti oluyor birçok yatırımcının. Yoksa dediğim gibi ne maden var, ne arazi var, ne tarım, hayvancılık var. Hiçbir şey yok. Tamamen İngilizlerin liman sistemi sayesinde bu kadar zengin oluyor Hong Kong. Aslında biliyorsunuz komünizm ve kapitalizm soğuk savaş döneminden beri birçok coğrafyayı etkiliyordu. Amerika ne yaptı? Gitti 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'yı, Kore'yi, Almanya'yı, Avrupa'yı daha doğrusu ayağa kaldırmak istedi. Sebebi neydi? Aman dünyanın diğer ülkeleri gelip de Rusya, Çin gibi o komünist rejimleri, sosyalizmi bu ülkeler entegre edemesin. Hepsini ben kapital yapayım dedi değil mi? İşte aslında savaş bir nebze de böyleydi. Burayı Çin'e vermemek istememelerinin sebebi burası kapital bir toprak olsun istiyorlardı. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim o kadar deniz var, o kadar toprak var. Niye bu kadar çok insan bu kadar küçük bir yere sıkıştı? İşte o dönemlerde Çin'de komünizmden bıkan insanlar buralara kaçtı, sığındı. Hatta öyle ki size bunu Japonya'da da anlatmıştım. Japonya 2. Dünya Savaşı'na kadar Tayland Körfezi'ne kadar bütün bu coğrafyayı yaktı, yıktı ve tarihin en büyük bu coğrafyadaki kıtlığı meydana geldi. İşte bu kıtlıktan, yoksulluktan ve savaştan, aynı zamanda komünizmden kaçan Çin'deki insanlar buraya sığındı.
O yüzden dedim ya, bu insanların kökü aslında Çin'den kaçan insanların ecdatlarının torunları. Hatta 70'lerde öyle bir dönem geldi ki kıtlıktan dolayı Hong Kong'un nüfusu 1,5 milyonken 500 binlere 600 binlere düştü. 50'lerde o zaman Batı'nın Kızıl Çin dediği ülke, yani Çin'den birçok insan tekrardan buraya göç etti. Ve İngiliz vali burayı T 1997'ye kadar yönetmeye devam etti ki 97'de burada 3 defa döner. Çinlilerin bir inanışıdır. 3 kez tam buradan ayrılırken dönmüş vali. Birçok belgeselde de bunu görürsünüz. Bu tekrar geri geleceğimi simgelermiş. Hani biz kiraladık burayı ama yakında yine tekrar geri dönebilirizin mesajıymış mesela. O yüzden bu dönemde de full burayı İngiliz vali yönetmiş. İşte İngilizler özellikle 80'lerde burayı o kadar ticaret merkezi yapmışlar, beşiği yapmışlar ki Asya kaplanı unvanını ilk alan ülke Hong Kong olmuş. İşte Singapur'da mesela ikincisi, 4 tane var. Tayvan var, bir de Kore var. Çünkü o kadar hızlı büyüme sağlıyor ki bu topraklar, onlara bu coğrafyanın kaplanı diyor İngilizler. Sonra Çin diyor ki Batı çok hızlı büyüyor, ben geri mi kalacağım? 1978'de diyor ki ben artık Batı'ya açılacağım. Hadi diyor siz de gelin yatırımcılar. Gelir mi yatırımcı? Gelmez. Niye? Hukuk sistemi yok, güven yok. Her an ağır yönetim sistemi şirketinizin üstüne çökebilir. Bir anda bütün sistem patlayabilir. Bankacılık yok, sigorta yok, gelmiyorlar. İşte o dönemde asıl Hong Kong 80'lerde en iyi dönemi yaşıyor. Çünkü Çin'de ucuz işçilikte üretilen ürünler Hong Kong'dan pazarlanmaya başlıyor. Çünkü yabancı Hong Kong'u daha güvenli, o Hong Kong Made in Hong Kong etiketini daha prestijli görüyor. Ve 1984'te buranın kiralanmış olan 99 yıllık süresi bitiyor. İngilizler Çin'e diyor ki 90'larda tamam diyor, ben artık sana burayı vereceğim ama bir şartla. Benim kurmuş olduğum hukuk sistemini, ekonomik sistemini, Hong Kong insanının bağımsızlığını, işlerinde özgürlüğüne karışmayacaksan diyor. Çin de diyor ki eyvallah, sorun yok. Bütün bu şartları karşılayacağım. Ve 1990'ların sonunda İngiliz valisi buradan ayrılıyor. Artık bu coğrafya tamamen Çin'in egemenliği altına giriyor. Çin durur mu? Hong Kong'u almış artık. Buranın o Hong Kong Made in Hong Kong gücünü kullanmak istiyor. Komünist Çin ilk defa şirketlerini Hong Kong'da kurmaya başlıyor. Hatta ilk offshore hesaplar da Hong Kong'dan başlıyor. Ve özellikle 90'larda Çin'den gelen fonlarla beraber Hong Kong her sene çok daha hızlı büyümeye başlıyor. Ve artık burası resmi olarak Çin'in kasası, bankası oluyor. Şöyle bir haritaya baktığınızda Hong Kong'un azıcık yukarısına bakın. Hangi şehirler var Çin'in? Shenzhen, üretim yeri, Guangzhou, üretim yeri, yazılım şirketleri, yani hatta ne diyorlar, Batı'nın bile artık önünde, ilerisinde büyüyor diyorlar değil mi Çin'le ilgili? Özellikle teknolojiyi bizden belki de çok daha hızlı yaşıyorlardır diyorlar. İşte aslında bütün temeller Hong Kong'da başlayan ticaretle günümüzün Çin'inin şekillenmesine sebep oluyor. Çünkü ondan sonra 2000'lerin başında artık Çin tamamen batıya, aynı zamanda kapitalizme odaklanmaya başlıyor. Hatta 90'larda Çin'in ihracatının %50'si Hong Kong limanından yapılıyor ki günümüzde artık o %10'lara düştü. Çünkü Çin'in artık devasa limanları da var. Ama işte Çin'in ilk adımını attığı yer Hong Kong. O yüzden hiçbir zaman İngilizlere bırakmak istememişler Hong Kong'u ve belki de Hong Kong Çin'in bugünkü Çin olmasındaki en büyük yapı taşlarından bir tanesi oldu. İngilizler burayı bıraktı. Anlaşmanın şartı neydi? Çok susadım ama önce bir su içeyim. Çok bu yazılara çalışmıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Bunlar tamamen benim araştırmalarım, izlediğim videolar ve okuduğum makalelere dayanarak yaptığım hızlandırılmış bir özettir. Çok emek verdim. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Eğer yanlış söylediğim şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Bir su içeyim çünkü İngilizlerin ayrıldığı döneme bağlayacağım bir şeyleri. İşte 97'den 2047'ye kadar Çin burayı, eğer ki İngilizlerin burayı terk ederken ki verdiği şartları yerine getirirse yönetecekti. Ve 2047'de de Hong Kong dünya tarafından resmi olarak tanınacak ve bir ülke olacaktı. Ama 2017'lere geldiğimizde buradaki halk ayaklandı. Bir sürü videoları, fotoğrafları var, görebilirsiniz. Dedi ki Çin bizi işgal etmeye çalışıyor. Verdiği sözü tutmuyor deyip ayaklanmışlardı. Hatta Çin bayraklarını kaldırıp yerine İngiliz bayrakları asmış buranın insanları. Ve sonra tabii ki bunu yatıştırdılar. Bunu yapmalarının sebebi şuydu: verdiği sözü tutmuyor, bizi de Çin yönetim sistemine dahil etmeye çalışıyor. İngiltere haberin olsun deyip ayaklanıp mesaj vermekti. Ama günümüzde bu kalkmış durumda. O yüzden 2047'ye kadar böyle bir Hong Kong göreceğiz. Londra'ya baktığınız zaman mesela 1000 yıldır bir şehir olarak günümüzde karşımıza çıkıyor. En çok yaptıkları şey, Londra'ya gidenler bilir, her yerde park, bahçe, düzenli bir sistem vardır.
İşte İngilizler buralara bunları getirmişler. Ve bugün Hong Kong'a geldiğinizde de birçok yere rahatça metro ile otobüsle ulaşabiliyorsunuz. Niye bunu söylüyorum? Tarihsel kısmını anlattıysak şimdi bir de ulaşım kısmını sizlere göstermek istiyorum. Bu pırıl pırıl ülkede şu şahane parktan çıkalım. Hadi gelin bir de farklı bir pazarına gidelim. Şöyle çok güzel bir pazar var. Gidelim biraz da orayı gezelim. Yerel böyle hayattan izler görelim. Burası tam merkezi çünkü. Metro ile gideceğiz. Direkt şu kırmızı hatla gidiliyormuş. 15 dakika sürecekmiş. Biz de ilk defa gelmişken hadi bir metroyu hem deneyimleyelim hem de sizlere gösterelim. Yerin altına inmeye başladık ama tertemiz, pırıl pırıl metroları da. Yani şu an sokakta bir tane çöp görmedik ya. Burası da ana istasyonları. Tişimşa Şuya. Tam nasıl söyleniyor bilmiyorum. Buradan bir biletimizi alacağız. Şimdi aslında bunların bir Octopus kart diye bir kartları var. Bütün bu ulaşım sisteminin içinde bizim Akbil gibi düşünebilirsiniz. Kullanacağınız kadar yatırıyorsunuz, gittikçe düşüyor. Aynı zamanda marketlerde vesaire belli yerlerde de geçiyor ama biz çok kullanmayacağız. Yürümeyi tercih ediyoruz. Ya da farklı ulaşım araçlarını da tercih edeceğiz. Taksidir, feribottur. O yüzden tek gidişlik bir bilet alalım. Nereye gidiyoruz? Dokunalım. Bizim Fethi'de hiç böyle şeyler yok. Kaybolduktur. Bak bunu hiçbir yerde görmemiştim. Şu elektronik bir ekranmış. Gideceğiniz yeri üstünden tıklıyorsunuz ve fiyatı direkt belirdi. Hani ben ışık bekliyorum bir yerden bir şey çıkacak mı diye. O yüzden şaşırdık. Sadece 7,5 dolarmış. Yani bir Amerikan dolarına falan geliyor yaklaşık olarak. 2 kişi yaptık. 15 vereceğiz. 10. Şu da küçük beşleri, bozuk paraları bile neredeyse bir Amerikan doları. Aa vermedi. Parayı kabul etmedi Burçin. Bileti aldık. Hadi bakalım başlasın yolculuk. Bizim hattımız şu. Tishun Wen Line. Kırmızı hat. Buradan şimdi biletimizi okutalım. Trenimiz geldi. Çok gitmeyeceğiz zaten. 5 durak sonra varırız. Buradaki nüfusun %90'ı Bayağı kalabalık geldi. toplu taşıma kullanıyormuş. Ve her yerden geçiyormuş toplu taşıma. O yüzden kimse araba kullanmıyor. Nasıl bineceğiz buna? Bir şekilde bineriz. Please stand back from the train doors. Her yerde önce Çince, sonra İngilizce uyarıyorlar. Buradayken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hep bir Japonya'da işte metrolarda kütüphane varmış. Herkes sadece kitap okuyormuş algısı var ya. Hong Kong için de aynı şey geçerlidir. Ve hepsi yalan. İnsanlar inanılmaz bir telefon bağımlısı ve o ekransız yaşayamıyorlar. TikTok, Facebook, WhatsApp, aklınıza gelebilecek her şeye böyle kaydıra kaydıra bir hal oluyorlar. Dünyanın bence yeni düzenin bir insanı uyuşturma şekli sosyal medya. Dün hatırlıyor musun? Uçakta daha uçak aşağıya İnmeden interneti zorluyorlar, açmaya çalışıyorlar sosyal medyayı. Yani o internet çekmese bile hala deniyorlar. Çok bağımlılar sosyal medyaya. Artık ne yazık ki bence geleceğin zaten en büyük zehri. Bununla yapılmış bir sürü dava da var. Hatta Amerika'da bunu kazanan bir kadın vardı. Sosyal medya bir manipüle ediyor, insanları bağımlı hale getiriyor diye. O yüzden özellikle çocuklarımızı lütfen olabildiğince mesafeli tutalım. Zorlayarak değil, mesafeli, kontrol halinde. Bu da bu videonun mesajı olsun gelmişken. Çok güzel bir yere geldik. Burada pazar geleceğiz. Hadi bakalım. Buradaki çıkışları tek tek böyle görebiliyorsunuz. Nereye gidecekseniz, hangi kapıysa biz buraya gideceğiz şimdi. Shamshupo Jade Market dediği yere doğru gidelim. Ya bakar mısınız? Koca binanın etrafını bambuyla iskeleler kurarak yapıyorlar. Bunu diyordum az önce sizlere. Ve bu çok eski bir gelenekmiş. O yüzden her yerde görebiliyorsunuz. İleride falan da var ama benim Hong Kong'da en çok beğendiğim şey şu. Eskiyle yeniyi yan yana görebiliyorsun. Sanki 70'lerin, 80'lerin çok lüks bir mahallesine gelmişsiniz ama işte günümüzde eskimiş hissiyatını buralarda yaşayabiliyorsunuz. Bu mahallede
Çok ünlü pazarları olan bir yer. Gelmişken görmek gerekiyordu. Burada şimdi biraz dolanacağız. Ya şimdi şu pazarda dolaşırken biraz empati yapınca insan şunu idrak ediyor. Düşünseniz ya, az önceki gökdelenlerin sahipleri de Hong Kongluydu. Dünyanın en pahalı mağazalarında alışveriş yapan kız çocukları da Hong Konglu. Ama buradaki Necati abi de Hong Konglu. Yani ne kadar çok gelir adaletsizliğini sadece 3-5 durakta hissediyorsunuz. O yüzden dünyada gerçekten devletler istediği kadar zengin olsun. Sosyal bir devlette ise bu gelir adaleti dağılımı da çok acı oluyor. O yüzden işte dünyanın en zenginleri Hindistan'dan, Çin'den, Hong Kong'dan çıkıyor. Çünkü bunun kaymağını yiyen belli bir kesim var. Bak şöyle bir pazarda yürürken bile insan onu düşünmüyor değil. Çünkü burada şuradaki en kötü evde bir daire birkaç bin dolar, Amerikan doları hatta. Dedim ya burada insanlar 1,5 metrekarelik mezar odalarda yaşamaya çalışıyorlar. Onların bile kirası 300 dolar civarında. Ve bir dünya belgesel izlemişseniz görürsünüz hani 500 dolar ancak kazanıyor, 300'ünü oraya veriyor. Çünkü daha iyisinde kalma ihtimali yok. O adam da Hong Konglu mesela. O yüzden Hong Kong'a dair benim ki 4. kez gelişim, size kesin söyleyebileceğim şey gelir adaletsizliği aynı zamanda. Yarım saattir size Hong Kong'u anlatıyorum. Az önceki Hong Kong nere? Bura nere? Aradaki farka bak. Madem bu ülke bu kadar zengin, bu ülkedeki insanlar domates, salatalık, meyve yerken kaç para harcıyor hiç merak ettiniz mi? Dünyanın en pahalılarından bir tanesi çünkü. Her şeyi taneyle yiyorlar. 4 piece 40, right? 4 tanesi 40 dolarmış. Şeftalinin. Düşünebiliyor musun? Her şeyi taneyle yiyorlar. Her şey aynı ölçüde, aynı Japonya'daki gibi 5 tane portakal 30 dolar. Ya biz Fethiye'de bunu beğenmeyip yere düşüyor, toplamaya üşeniyoruz. Buralarda da işte bunlar çok değerli. Keza elmalarda, armutlarda hepsini böyle tane tane satıyorlar. Oldukça pahalı. Bak muhtemelen dünyanın en pahalı domatesini görüyorsunuz. 2 salkımı 50 dolarmış. Tomato. Sadece 2 salkım domates nasıl 50 dolar olur? İnanılmaz. Ve buradaki her şeyi tek tek özenle hazırlıyorlar. Ve böyle taneyle alıyormuşsunuz. Filipinler'de bu çok iyiydi ya. Böyle şeyle alıyorduk, hatırlıyor musun? Kasayla alıyorduk, bedavaydı. Devam. Burası çok büyük bir pazar. Sadece daha belli bir kısmını gördük. Ara sokaklara girdik. Sadece tek bir kare göstermek istiyorum. Bakın sanki böyle binalar yıkıldı, yıkılacak. Eski usul klimalar dışarılara çıkartılmış. İnsanlar işte gerçekte Hong Kong'da böyle yerlerde yaşamaya çalışıyorlar. Ve bunun gibi bir dünya örneğini daha önümüzdeki bölümlerde de göreceğiz. İlginç yaşamlar. Hani girebilirsem birkaç tane eve girmek istiyorum. Böyle çok küçük yaşadıkları evleri göstermek istiyorum. Valla bu bambularda hiç güvenmiyor ki insan. Şu kaldırımdan yürüyelim. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Şahane videolar inşallah gelecek. Hem kendimiz öğreneceğiz hem de sizlere anlatacağız. Acıkmaya başladım. Yoruldum, susadım da. Bu çocuk artık biraz beslensin, enerjiyi alsın. Hadi siz de bir yandan çayları yudumlaya durun. Siyah çay, bergamot otlu, özlendi. Şimdi kasapları falan size göstereceğim. İlginç şeyler göreceğiz. Orası ayrı da. Siz Instagram'da ne yapıyorsunuz? Bir hayalin peşinde hesabımı mahvettiniz. Ya bu kadar sevilir mi insan? Allah razı olsun. Bir özel bir şey, evlilik teklifi ettiğimiz bir fotoğraf paylaştık bir hayalin peşinde de Burçin'le. 161 bin kişi beğenmiş. Instagram yıkıldı. 4,3 milyon kişi görmüş. İyi ki varsınız. Biraz şaşırdık. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Demek ki herkes benim evlenmemi bekliyormuş. Ya da Burçin'e mi? Yazın yorumlara. Hangisi bakalım. Hadi gel şeye de gidelim. Karşıdaki kasaplara gidelim. Böyle yerleri gezmeyi çok severim. Her şey sokakta. Baksana kasapların hepsi çatır çatır çalışıyor. Hong Kong'da bile. Böyle direkt kaldırımda tezgahları kurmuşlar ama hiç kokmuyor. Her şey Çince yazıyor. Hem dana hem kuzu sattıklarını düşünüyorum. Şurada koynaklar var. Bunları paça olarak haşlıyorlarmış. Sarımsaklı yaparlarmış.
Bu ne? Dilleri herhalde. Değil mi? Genel olarak tertemiz. Hiç koku yok. Yani burayı çok beğendik. Çünkü turistik değil. O yerel halkın yaşamlarından kesitler görebiliyorsunuz. İnsanlar bakın yaşam mücadelesi verip koşturuyorlar. Pazarından, etinden almaya çalışıyorlar. O yüzden hani böyle hayatın içinde oluyorsunuz. İlk defa açıktaki bir et Kokmuyor. kokmuyor. Tertemiz. Şu çileğe bakar mısınız? Yani çilek olduğunu farkına varsa böyle kutunun içinde Şey gibi sanki şaşırır. sanat eseri gibi koymuşlar. Değil mi? Her şey çok nizami. Aynı Japonya'daki gibi. Sistematik, düzenli. Ölçüsüne kadar birebir aynı. Valla çok güzel burası ya. Tam böyle Hong Kong'u hissettik burada. Abim domuzu parçalamış. Kafasını da burnundan buraya asmış. Domuzu da çok severler. Burada domuz çok değerli ve çok aynı zamanda kıymetli. Burada 100 kısmını ayırmış. Pork. Çok mesafeliler. Esnaf gergin. Bak şurada kanat dikkatimi çekti. Kilosu sadece 22 dolarmış. Yani 3 Amerikan doları 150 lira falan ya. Çok uygun. Çoğu şey Çince olduğu için anlayamıyoruz ama kanada anladım. Aa, bu nasıl bir şeymiş? Biber gibi değil mi? Bu da hıyar. Sabahtan beri Hong Kong'da Hong Kong. Ekonomisi de şöyle. İngilizler bunu yaptı dedim ya. 1865'te HSBC bankasını kurmuşlar. Bakın bir tane şubesini görüyorsunuz. Hiç merak ettiniz mi? HSBC'nin açılımı ne? Hong Kong Shanghai Banking Corporation demek. O yüzden Hong Kong'un isminin geçtiği bankalardan bir tanesi de aslında İngilizlerin kurduğu HSBC bankası. Aynısı bizde olsa dünya kadar eleştirirseniz bak Hong Kong'da bambuyu iskelenin destek noktasını elektrik direğine bağlamış. Buradan Hong Kong zabıtasına sesleniyorum. İşini yap. Yemek yemeye gidiyoruz. Hadi gelin artık gidelim. Bir türlü varamadık. Bu nasıl sistem ya? Gelmişken dedik ki Hong Kong'da bir tane daire alalım. 2008 yılında yapılmış. 561 feet square, yani bu yaklaşık olarak 50 metrekareye denk geliyor. 840 dediği de 8.4 milyon Hong Kong doları. Yani 50 metrekare daire, sıradan bir yerde, sıradan bir ev yaklaşık olarak 1.2 milyon Amerikan dolarından başlıyor. O yüzden bu binaların çoğu eski böyle bırakılmış işte. Çünkü buralarda bir şekilde kiralamayı başarmışlar arka mahallelerde. Yemek yemeye gidelim artık. Bazen belli muhitleri gezerken insan zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyor. Bayağıdır böyle dolaşa dolaşa binaları falan da çok beğendik, mahalleyi de açtığımızı unutmuştuk. Böyle bir yer bulduk. Böyle ızgarada falan bir şeyler yapıyor. Hadi gelin hızlı bir şeyler yiyelim. Adı Gekka. Oo, buz gibi. Hello. Yakitori. Doluymuş. Bak almadı mesela. Barda yer var sadece. Neyse önümüzde yapar yeriz. Hızlı bir şeyler yiyelim. Asıl akşam yemeğini sonra yeriz. Şimdi sipariş vereceğiz. Ya, tavuk şiş söyleyeceğiz. Çocuğa dedim 10 tane ver bize 5-5. Böyle yaptı. 10. Abi o kadar yemek yemiyorlar işte. Ya da hep pilavla noodle yedikleri için bu yan ürünleri biraz daha pahalı olan şeyleri tercih etmiyorlar. Chicken thigh. Ve tanesi 36 dolarmış şişin. Ne kadar yapıyor 36 dolar? 5 dolar tanesi. Normal. Ya dünyanın kaç yerinde başlangıç olarak bu kadarcık bir şey verirler. Bakar mısınız? Bu ikrammış. Bu neyin ikramı ya? Hani vermeseler daha iyi dersin. Hakkı. Affedersiniz ama üzerinde peynir varmış. Altında da turşu mu, patlıcan mı öyle bir şey dedi. Ya tatmayacağım bile. Çok ilginç. Her şey minimal. Her şey para, her şey pahalı. Yani hayatımızda şu ana kadarki yediğimiz en pahalı tavukları yiyeceğiz muhtemelen. Hong Kong böyle bir yer. Yapacak bir şey yok. Şöyle ızgarada tavukları koydu. Önümüzde pişiriyor. 5-10 şiş bir şey attırdık. Burada böyle akşamüstü tırtıklaması yapacağız. Sonra akşam yemeğinde bir yerde yeriz.
gezmek için de oldukça pahalı bir ülke olacak burası. Olsun. Gelmişken deneyebildiğimiz her şeyi deneyip size de anlatalım. Şöyle kanat söylüyorsunuz. Şu kanadın tanesi yaklaşık olarak 5 Amerikan doları, 200 küsür TL. Hong Kong'a hoş geldiniz. Aa bak hizmete bak. 200 TL alıyorlar ama sıcak havlu veriyorlar. Vallahi Japonya çok ucuzmuş. İnsan bir kere daha gezdikten sonra daha iyi anlıyor. Aklınızda bulunsun. Eğer Japonya'ya hala gitmediyseniz bütün Japonya bölümlerimi baştan sona izleyin. Bir dünya yaptım. Rahat rahat Japonya'yı gezersiniz. Vize de yok. Görece Asya'nın bence hala hakkının çok daha ederinin uygunluğunda diye düşünüyorum. Şu anda annem şey diyor. Gariplerime bak. Taneyle kanat yiyorlar. Evde olsa Kiloyla yiyen biz taneye düştük. Ama az önce mesela gördüğünüz sokaktaki kanat çok ucuzdu. Acaba tanesi miydi oydu ya? yok bence tanesi değil. Değildir değil mi? Bunu biliyorlar ya. Yediğin en iyi tavuklar bu gezidekiler miydi der misin? Kesinlikle. Japon restoranları değil mi? Deniz Pehlivan size söylüyor. Böyle bir chicken tight olamaz yani. Hani bizim önceki yediğimiz tavuklar nasıl bir tavukmuş diyor insan. Çünkü tavukların içerisinden resmen su akıyor. Evet. Çok farklı. Bunlar da chicken tight, kalça, but artık ne derseniz. Hep ne diyorum? Yurt dışında bulduğunuz yerde yiyin. Çok seversiniz dostlar. Bakalım lezzetine. Ne oldu Burçin? Hiç konuşmuyorsun. Bu ne ya? Bize afiyet olsun. Teşekkürler üstad. Eline sağlık. Hanımlar beyler, az önce göstermiş olduğumuz mahalle Hong Kong'un eskiden en yoksul mahallesiydi. Dedik ki akşam bizim otele yakın bir yerde bir oturalım, hani Hong Kong tepeden nasıl görünüyor diye buraya rastgele geldik. Hiçbir plan yapmadık. 10 dakikalık bir olay ve gördüğümüz manzara şu. Bakın, her yer ışıl ışıl oldu ve gerçek Hong Kong'un zenginliğini görebileceğiniz böyle rooftop, çatı kat barlarında insanların keyif yaptığı yerlerden bir Hong Kong manzarası da böyleymiş. Hep diyordum ya, hani gerçek Hong Kong böyle değil ama pazarlanan kısmı şu ışıl ışıl gökdelenleri diye. Sabah videoyu şu aşağıda başlatmıştım. Gecesi de böyle oldu. O yüzden hanımlar beyler ve sevgili çocuklar, aileler de çok izlediği için onlara da selam söylemiş olalım. Hong Kong böyle bir yerde. Amacım sizlere Hong Kong'un nasıl zengin olduğunu, İngilizlerin nasıl müdahale ettiğini, bugünlerdeki Hong Kong'un nasıl görüldüğünü anlatmaktı. Bizim için de çok ilginç bir tecrübe oldu. Biz Filipinler'de bildiğin 3 tekerli motorla buraya geldik. Hani uçak kısmını saymıyorum. O yüzden birazcık kültür şokunu yaşadık. Bir sonraki bölümde işte gerçek Hong Kong'da 200 binden fazla insanın küçücük evlerde yaşadıkları yeri size göstereceğim. Çok yoruldum yani, resmen ağzım yoruldu, kas şeyim bozuldu anlatmaktan. Herhalde 1,5 saat çekmişimdir. Sizler bunu 40 dakikada falan izleyeceksiniz. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bizden şimdilik bu kadar. Biraz dinleniriz, yarın uyuruz ve bir sonraki bölümde sizler çok güzel bir Hong Kong bölümü izleyeceksiniz. Hong Kong'daki 200 bin kişinin nasıl yaşadığını sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki Hong Kong bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama bunu nasıl yaptınız be kardeşim? Baksana, gökyüzü bile aydınlanmış. İnanılmaz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.